Merhabalar, Oktay Usta'nın mutfağındasınız. Sizler için bugün güzel böyle bol sebzeli, sağlıklı, besleyici güzel bir börek tarifi paylaşacağım. Pırasalı, patatesli börek olacak sevgili seyircilerim. 5 yufkamız var, 3 adet patates, 600 gram yaklaşık olarak pırasamız var. 1 su bardağı sıvı yağ, 3 çorba kaşığı un, 2 tane yumurta, 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 paket kabartma tozu, 1 çorba kaşığı sirke, tuz, karabibere ihtiyacımız olacak. Az malzeme, bol güzel bir lezzetli tarif için hazır mısınız? Buyurun, Bismillahirrahmanirrahim diyor ve başlıyoruz. Pırasalı, patatesli böreğimiz için hemen geniş bir tava ya da tencerenin içine zeytinyağını alıyorum. Kıymetli seyircilerim, doğramış olduğum önce pırasalar geliyor. Pırasanın hem yapraklarını hem ana gövdelerini kullanıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Aynı zamanda bu börek bir buzluk böreği de olacak. Dondurucuda her zaman imdadınıza yetişen bir börek olacak. Yeşil yapraklarını da hemen hızlıca doğrayacağım. Patatesleri de rendeleyip buradaki tencerenin içine alıp güzelce bir önce lezzetlendiriyoruz. Kavuruyoruz. Kıymetli seyircilerim, zeytinyağını verdim. Bakın pırasalar yumuşadılar. Çok da güzel bir görüntüsü oldu. İsteyenler sırf pırasayla da yapabilirsiniz. Sadece pırasayla da yapmak mümkün bu böreği. Yalnız patates de çok güzel bir lezzet katıyor. Ondan dolayı patates koydum. Hem şöyle güzel yumuşacık, sevgiyle çocuklar da çok severler. Yavrularınızın beslenmesine de koyabilirsiniz aynı zamanda. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Buzluk böreği olsun adı isterseniz. Buzlukta bekletelim ki her vakit imdadımıza yetişsin. Pul biber, efendim 1 çorba kaşığı. Ne kadar acı seviyorsanız o kadar acı yapabilirsiniz. Karabiberini de kırdım. Evet, şimdi pırasalar, baharatlar, patates kavruluyor. Ondan sonra sosunu hazırlıyorum. Ve taze alınmış yufkayla sarma bölümüyle devam ediyoruz. Her şey sizler için. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim sevgili seyirciler. Oktay Usta sizler için patatesli pırasalı börek hazırlıyor. Hepsi çiğden bakın kavruluyorlar. Baharatlarını koydum. Sevgiyle güzel kontrol edelim. Patatesler piştiği vakit börek harcımız hazır demektir. Şu anda tamam hazırlandı. Şimdi geliyoruz. Affedersiniz canım benim, sakin ol. Geliyoruz şimdi sosa. Sosumuzda neler var sevgili seyircilerim? 1 su bardağı sıvı yağ. 5 yufka ile hazırlıyorum çünkü. 5 yufka. Buraya 1 çorba kaşığı isterseniz 2 de olabilir ama çok fazla koyarsanız sirke kokusu gelir. Bir kaşık yeterli. Çıtır olmasına yardımcı oluyor. 3 çorba kaşığı burada da unumuz var. 1 paket kabartma tozu. Şöyle biraz hafif yükselti yapsın. 1 tane yumurta kırıyorum. Buranın tuzunu veriyor. Az bir şey de tuz veriyorum. Çok olmasın tuzu. Birazcık da tuz. Evet, çırpıyorum. Sosumuz hazır. İç harcımızın ilk sıcaklığı çıkacak. Çünkü yufkayı da eritmemesi lazım. Dayanabilir sıcaklığa geldiği zaman hazırlamış olduğumuz sirkeli kabartma tozlu sosumuzla yufkaların buluşma anı. Sevgili seyircilerim, sosunda 1 yumurtayı bütün koymuştum. Bir tanesinde akını koydum. Çırpma teliyle çırptıktan sonra kıvamı koyulaştı. Adeta mayonez gibi oldu. Biraz daha üzerine sirke ilave edip akıcı, yani şöyle sürülebilir bir hale getirdim. Kıymetli seyircilerim, gayet güzel, değişik bir sos oldu. İçinde kabartma tozu da var. Birinci yufkayı serdim. Birinci yufkayı serdikten sonra şimdi ikinci yufka gelecek burada. Hemen şöyle yarım ay şekline getireyim. Evet, yarım ay şekline getirdim. Ve diğer yufkanın hemen hizasından başlayıp üzerine ikinci yufkayı da alıyorum. Toplamda 5 yufkamız var kıymetli seyircilerim. Evet, şöyle. Bu yufkanın da bu katına da sostan
biraz daha süreceğim ama bu kata çok fazla sürmeye gerek yok. Mevcut elimizdeki sosu paylaştırıyoruz buradaki 5 yufkaya göre kıymetli seyircilerim. Çünkü önemli olan ara kattakinin iyi soslu olması gerekiyor. Çünkü ara katlardaki çıtırtılığı sağlayacak. İçine kabartma tozu, un, sirke, yumurta ve yağla hazırlanan bir sos oldu. Evet, şimdi bu sos tamam. Geri diğerlerini de ayırıyorum. Evet, şimdi hemen kesme bölümüne geçelim. Ruletim neredesin canım? Sevgiyle gelir misin bana doğru? Gel bakalım, geldi. Evet. Önce yarım ay şeklinde kesiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 4'e kesiyorum. Kıymetli seyircilerim, hemen şöyle bakın. Hızlı. Elini hızlı tut aşçım. Evet. Şimdi neredeyiz? Tamam. Buradayız. Şöyle. 8'e kestim. Sevgili seyircilerim, sonra bir kesim daha yaptım. Sayılar bayağı bir karıştı yani. Şu an kaç tane olduğunu sayamadım. Şimdi birazdan göreceğiz. Tamam. Evet, burası da hazır. Şimdi iç harcımızı paylaştırma bölümüne geçiyoruz. Pırasalı, patatesli harcımızdan şöyle kaşık yardımı ile getirip şuraya bırakıyorum. Çok güzel oldu. Tadını kontrol ettim. Gayet güzel ve lezzetli. Sevgili seyircilerim, tadanlar tarafından çok yüksek puan alacaksınız. Garanti oldu inşallah bu tarif sizler için. Paylaştırıyorum. Hepsini paylaştırdıktan sonra saracağım ama o tarafta kaldığı için saramıyorum. Hepsini paylaştırıyor ve sarma... Canım, özür dilerim. Sonra da sarma bölümüne geçiyorum. Kıymetli seyircilerim, yapmış olduğumuz börek tarifimizden toplamda 40 adet çıktı. Şimdi bir tepsisini şimdi pişireceğim. Bir tepsisini de bu şekliyle dondurucuya koyuyorsunuz sarıp. İstediğiniz zaman çıkartıp üzerine yumurta sarısını sürüyor. Çörek otu, susam, ne seviyorsanız koyuyorsunuz. Ondan sonra taze taze, sıcak sıcak börekler her vakit sofranızda yerini almış oluyor. Evet, Oktay Usta'yı web sitesinden chef-oktayusta.com adresinden takip ederseniz çok mutlu olurum sevgili seyircilerim. Sizler için tüm platformlarda tarifler paylaşmaya çalışıyorum. İçine koymuş olduğumuz bir yumurta, bütün yumurta böyle mayonez kıvamında bir sos ortaya çıkarttı bizim için. Çok değişik ve güzel bir sos oldu sevgili seyircilerim. Sizlerden gelen yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Evet, şimdi bildirim zilini açarsanız anında haberdar olursunuz tariflerimizden. Bir yumurtanın sarısına biraz yağ sürdüm. Yağla birlikte buluşturduktan sonra bakın güzel üzerine böreğimizi sürüyoruz. İsterseniz sade bırakabilirsiniz, isterseniz çörek otu ve susam karışımından da faydalanabilirsiniz. Ben çörek otu ve susam karışımından üzerine koyacağım ki daha lezzetli bir börek tarifi çıksın ortaya diye. Evet efendim, Oktay Usta sizler için reçeller, peynirler, yoğurtlar, börekler, pastalar, çörekler, Allah ne verdiyse eldeki ve evdeki imkanlara göre tarifler paylaşmaya çalışıyor kıymetli seyircilerim. Böreğimizin şu anda fırına gitmeye hazır hale geldi. Çay suyumuz da kaynamak üzere. Kaynar mısın canım? Kaynıyor. Çayımı demliyorum. 180 derecede pişiriyorum. Kaç dakikada piştiğini sizlerle paylaşacağım. İyi yolculuklar canım. Gidiyor fırına. Hadi bakalım. Güzel güzel. Alt üst ayarda böreğimiz sevgiyle pişiyor. Beğeni butonuna lütfen basmayı unutmayın. Çok güzel kokular geliyor fırından. Subhanallah. Cenab-ı Allah'ım ne güzel nimetler veriyorsun bizlere. Binlerce şükürler olsun. Böreğimiz çok güzel pişmiş sevgili seyircilerim. Bakın görüyor musunuz? Patatesli, pırasalı bir börek hazırladım. Evet, içindeki sos çok değişik oldu. Adeta böyle mayonez gibi, krem gibi bir sos oldu. Açıklamalar bölümünde malzeme listesini yazarım. Hemen şöyle bakalım altı da pişmiş mi, çevirelim. Güzel, altı da renk almış. Güzel. Şimdi ilk sıcaklığı çıksın. Ondan sonra çayımız demlendi, hazır. Servis vakti diyeceğiz.
Seyircilerimizden portakal kabuğu reçeli hazırlar mısın Oktay Usta diyen seyircilerim oldu. Efendim portakal kabuğu reçeli hazırladım sizler için. Öncesi portakal reçeli hazırlamıştım. Bu defaki sırf kabuğundan oldu. Çok da güzel oldu inşallah. Sizin de sofranızda olması niyetiyle. Kanalıma abone olup yorum atıp dostlarınızla paylaşırsanız çok sevinirim. Sizleri çok seviyorum. Sofralarınız bereketli olsun. Kalın sağlıcakla. Allah'a ısmarladık efendim.